Merhabalar. Çok tatlı bir şeyle geldim bugün. Harika bir ürün. Mutfaklarınızda kullanabileceğiniz, tencere kapakları sıcak olduğu zaman tutabileceğiniz horoz figüründe bir tutamaç yaptım. Bir saat içerisinde ortaya çıkabilecek bir ürün. Sizler de beğendiyseniz ve yapmak isterseniz haydi iplikleri, tığları alın gelin ve başlayalım. Evet, elimde bu şekilde kalmış bir koton ip var. Buna uygun da bir tığ aldım. Şimdi bununla yapmaya başlayalım. İlk önce sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamıza 3 tane zincir çekelim. 3 zincir çektikten sonra ikili trabzan yapmaya başlayacağız. Şu şekilde 2 defa da alıyoruz. Bir defa doluyoruz. Evet, 2 defa da alıyoruz. Şöyle bir tane daha göstereyim. Evet. Bundan bu sihirli halkamıza 15 tane trabzan yapıp gelelim. Evet, 15 tane trabzanımı tamamladım ben. Sihirli halkamı kapatıyorum ve kaydırma yöntemiyle şu şekilde birleştiriyorum ve üzerine yine 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar aşağıda yapmış olduğumuz trabzanlarımızın üzerine yine ikili trabzanlar yapacağız. Ama bu sefer her bir trabzanın üzerine 2 tane yapıyoruz. Yani 15 tane vardı. 30 tane trabzanımız olacak sonuçta. Her bir baş kısmına gördüğünüz gibi ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir tane daha göstereyim. Evet. Bu sırayı her trabzana ikişer defa batarak tamamlayıp gelelim. Evet, ben sıramı tamamladım. Yine birleştirme noktasına geldim. Kaydırma yöntemiyle burayı kapatıyorum. Yine 3 tane zincir çekerek yukarıya çıkıyorum. Ve burada da arkadaşlar bir tane normal trabzan yapıyoruz. Bir sonrakine ise ikili yapacağız. Yani şöyle batayım. Şöyle tekli yaptım. Sonrakine ikili yapacağım. Yani aynı yere 2 defa batıyorum. Bir tane tekli, bir tane çiftli. Şu an tek yaptım. Bir sonrakine 1 2. Gördüğünüz gibi bir tek, bir çift şeklinde sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet, ben sıramızı tamamladım. Yalnız sıramızın sonunda şöyle bir şey var. Burada 3 tane trabzanın üstünü boş bırakacağız arkadaşlar. Sonra geri döneceğiz. Bunun için de yine 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrardan arkasını döndürüyoruz ve bir önceki sırada yaptığımız gibi bunu da aynı şekilde tamamlayacağız. Bir tek, bir çift olacak şekilde bütün sırayı komple döndüreceğiz. Evet, bir tane daha çiftli yapayım. Evet, gördüğünüz gibi bir tane tekli, bir tane çiftli. Bu sırayı da böyle tamamlayıp gelelim. Evet, ben sıramı tamamladım. Şimdi son sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyoruz. Bir, iki tane atlıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve bir sonrakine 7 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Ve bir sonrakine ikili olacak şekilde 7 tane trabzanımızı yapalım. Orada bir topçuk oluşacak. Şöyle bitirip size göstereyim. Evet. 1, 2, 4, 6 oldu. Bir tane daha yapıyorum. Gördüğünüz gibi 7 tane yaptım. 7 tane yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Sık iğne şeklinde burayı kapatıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye yine trabzanlarımızı yapmaya başlayacağız.
bir tane daha yapıp göstereyim ben size. 3 oldu. 4 5 6 ve 7. Bir tane zincir çekiyorum. İki tane atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Sık iğne şeklinde birleştiriyorum ve bir tane tek bir zincir çekiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane boş atladım. Üçüncüye sık iğne yaptım. Bir sonrakine 7 tane trabzan koydum. 2 tane atladım. Üçüncüye bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Yine 2 tane atladım. Üçüncüye 7 tane trabzan yaptım. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar, bu kenar kısmını yaptım. Bunlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaptıktan sonra 5 tane sık iğne yapacağız. Şimdi bu bölümde kafa kısmını oluşturuyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 tane yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane bırakıyoruz. Bir sonrakine bu sefer ikili dolayacağız tığımızı. Üçlü trabzan çekeceğiz. Şöyle 1, 2, 3. 2 defa doluyoruz. 1, 2, 3. 2 defa doluyoruz. 1, 2, 3. Bir tane daha göstereyim. Şöyle aldım. 1, 2, 3. Bundan burayı 10 tane doldurup gelelim. Evet, 10 tane yaptık. Şu son bölüme de batıp evet, bu kısmı bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle kesiyorum. Evet, şöyle katlayayım şimdilik. Evet, bir kısmı bu şekilde bitti. Şimdi bunun aynısından bir tane daha yapacağız. Daha sonrasında da dikme işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ikinci parçamı da yaptım. Şimdi bunları hep beraber birleştirelim. Bunun yapımını şu şekilde yapıyoruz. Alt taraf boş kalacak. Yani şu kısım boş kalacak şekilde şuradan başlayarak burayı komple güzel bir dikiş atıyoruz. Şuraya kadar bağlayacağız. Şöyle ben başlangıç şeklini sizlere göstereyim. Evet. Şimdi bunu tamamlayayım geleyim. Evet arkadaşlar, dikme işlemimi bitirdim ben. Şimdi ibik kısmını yapacağız. Şuradan kırmızı iple yapmaya başlayalım isterseniz. Kırmızı ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve şu kısımdan ipimi batarak sabitliyorum. Evet. Bir tane zincir çekiyorum. Daha sonrasında bir tane atlayıp ikinciye batarak 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, 4 tane yaptıktan sonra yine bir tane zincir çekiyorum ve bir sonraki ilmeğimizi boşluğumuza batıyorum. Evet, şu şekilde yapıyorum. Bunu kopartıp farklı bir iple devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi beyaz bir ip aldım ve yine buraya sabitliyorum bunu. 3 tane zincir çekeceğim. 3 zincir çektikten sonra bir sonrakine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrardan batıyorum. Yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve bir sonraki yere batarak birleştirmeyi yapıyorum.
Evet arkadaşlar, şimdi üst sıradaki ibiklere başlayacağız. Bunun için de yine beyazın bittiği yerden ipimizi sabitleyelim. 3 tane zincir çekiyoruz. 3 zincir çektikten sonra aynı yere tekrardan batarak ikili trabzan yapıyoruz. Yine bir tane daha aynı yere ikili trabzan yaparak 1 2 3 tane zincir çekip aynı yere batıyoruz. Evet, ibiğimiz bu şekilde. Daha sonrasında bir tane zincir çekiyoruz. Bir sonrakine sık iğne yapıyoruz. Daha sonrasında yine 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Bir sonrakine batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Aynı yere bir tane daha batıyoruz. Yine ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı yere batarak tamamlıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Toplamda 1 2 3 4 5 6 tane ibik yapıp bitirip gelelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tavuğumuz bitmek üzere. Kullanmadığımız zamanlarda mutfakta asabilmek için şu kısmını bir tane ip yapmak istiyorum. Yine sarı ipimi elime alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve şu orta kısımda batarak ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim. Sizin asacağınız yere göre bunu değiştirebilirsiniz. Daha fazla da uzatabilirsiniz isterseniz. Aynı yere tekrardan batıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, bu ipleri içeri çekeceğim. Şöyle bir asma yerimiz oldu. Şimdi tavuğumuzun gözünü oluşturalım. Evet arkadaşlar, buraya isterseniz boncuk kullanabilirsiniz. Ben bir siyah ip aldım. Siyah iple bu kısma bir göz yapmak istiyorum. Şöyle rastgele batışlar yaparak evet, tavuğumuza göz yapıyoruz. Yine diğer tarafa da aynı şekilde dönüş yaparak evet arkadaşlar, projemiz sonunda bitti. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir horoz diyebiliriz sanırım. Tutacak oldu. Mutfakta kullanabileceğiniz, arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz çok tatlı, çok hoş ve kısa sürede de tamamlayabileceğiniz bir şey. Ben çok beğendim. Yaparken de çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Farklı renklerde, farklı iplerle deneyebilirsiniz. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Başka projelerde görüşmek üzere.